Merhabalar efendim. Bugünkü videomu şu anda böyle ağaç dallarına tutturdum ve Rami Kışlası'ndan, Rami Kütüphanesi'nden çekiyorum. Ortam çok güzel olunca zaten aklımdaydı bir zamandır. Dolayısıyla burayı seçmiş oldum. Umarım sesim güzel geliyordur. Bugünkü videomda bahsetmek istediğim uygulama Couchsurfing. Bir önceki videolarımda da aslında bahsetmiş olduğum bir ülkeyi gezerken veya Türkiye'de başka bir şehri gezerken kullanmaya çalıştığım, çoğunlukla yurt dışında zaten sürekli kullandığım, Türkiye'de ise henüz bir kere kullanmış olduğum Couchsurfing uygulaması. Yakın çevremden de soranlar vardı. Nasıl güveniyorsun, nasıl yapıyorsun diye ve en son yüklediğim videolardan sonra da yine merak edip soran arkadaşlar oldu. Kısaca böyle hem genel bir bilgi verip daha sonrasında da uygulama üzerinden ekran görüntüsüyle birlikte birazcık size uygulamayı tanıtacağım ve bir yer ararken neleri dikkat etmek gerektiğine dair kendi deneyimlerimi size paylaşmış olacağım. Couchsurfing uygulaması çok eskilerden ücretsiz olan fakat şu an cüzi miktarda bir yıllık ücreti olan bir aslında gezginler için planlanmış bir uygulama. Buradaki amaç sizler başka bir şehre gittiğiniz zaman, konaklama ihtiyacınız olduğu zaman uygulama üzerinden sizi evinde ücretsiz bir şekilde misafir edebilecek kişileri bulmanız veya siz buradaysanız başka bir ülkeden, başka bir şehirden sizin şehrinize gelen kişileri de eğer uygunsanız ve isterseniz kendi evinizde yine ücretsiz olarak misafir edebileceğiniz bir uygulama. Couchsurfing ücretsiz, işte bizi kabul ediyorlar vesaire dediğimiz zaman tabii ki ilk başta herkesin aklına gelen şey güvenlik sorusu oluyor. Nasıl güveniyorsun? Aynı soruyu ben de arkadaşlarıma soruyordum. Fakat burada şunu söylemek gerekiyor. Elbette her yerde olduğu gibi, her platformda, her uygulamada olduğu gibi farklı art niyet taşıyan insanlar da bu uygulamada yer alıyor. Ama bunu birazcık kendi profillerini incelediğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Güven meselesiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Bir kere bu insanlar neden hiç para almadan bu insanları evine davet edebiliyor, kabul edebiliyor sorusuna. Şöyle, hem tanımış olduğum insanlar, benim kendi deneyimlerimden hem de okuduğum profillerden de şunu söyleyebilirim. Düşünün ki siz şu anda işte İstanbul'dayım ben. Hatta belki biraz daha küçük bir şehirde olduğunuzu varsayın. Çalışıyorum, yoğunum. Başka bir ülkeye gitme fırsatım yok zamandan dolayı. Başka bir ülkeye, başka bir şehre gitme fırsatım yok. Ekonomik anlamdan dolayı vesaire bir takım sebepler olabilir. Veya belki bir takım engellerim vardır. Dolayısıyla da olduğum yerde aslında dünyanın farklı yerinden, farklı kültürlerden insanları evine davet ederek o kültürlerle kaynaşabilme, o kültürlerden yeni bir şeyler edinebilme fırsatı sağlıyor. Dolayısıyla şu anda kadar benim evlerinde kaldığım insanlar veya profilden okuduğum insanlarda %80'inde aslında ortak olarak böyle bir amaç olduğunu size söyleyebilirim. Örnek veriyorum, ben bir yere gittiğim zaman yine videomda menemen yaptık. Yani menemeni, bir Türk birini tanımak, Türk biriyle beraber bir Türk yemeğini hep beraber yapmak, onu öğrenmek, menemeni tatmak veya sohbet esnasında Türkiye'ye dair sorular sordukları zaman Türkiye'ye dair soruları yanıtlamış olmam. Nihat olarak, Türkiye'den de bağımsız olarak bir kişi olarak yapmış olduğum iş, ortak bazı kesişen yapmış olduğumuz alana dair işler, ortak kesişen ilgi alanlarımızla beraber işte birbirimizden bir şeyler öğrenmemiz. Örnek veriyorum, o kendisi de video yapan birisiydi. Ben ondan video yapmaya dair bir şeyler öğrendim. Ben tasarımcıyım. Orada bahçesine bir şey tasarladı. O benden bir şey öğrendi gibi. Aslında tamamen paylaşım amacı giden, paylaşımı seven, bildiklerini aktarmayı seven, yeni şeyler öğrenmeyi seven, özellikle de bunu tabii kültürler arası, farklı kültürden insanlarla yapmayı seven, kendini farklı kültürleri anlatmak isteyen kişiler evleri açıyorlar. Aynı zamanda evlerine giden insanlar da benzer amaçlar güderek aslında bu evlere misafir olarak kalmak istiyorlar. Kültürel tarafı çok yoğun tabii ki. Dediğim gibi yani çok farklı kişiler tanıdım bu uygulama esnasında, sayesinde ve gerçekten ayda 2-3 tane farklı insan evinde misafir edenler vardı. Yani düşünsenize, evinize ayda 3 tane, 4 tane farklı insan geliyor, farklı karakter geliyor, farklı background'da olan insanlar geliyor, farklı kültürlerden, farklı dillerden ve o insanlarla oturup sohbet edip çay kahve içerek, evinizi paylaşarak çok farklı bir vizyon da sahip olabiliyorsunuz. Bunu tamamen oturduğunuz kendi evinizden, kendi ülkenizden yapıyorsunuz. Büyük bir fırsat. Bu anlattıklarım tabii ki ev sahibi kişiler için. Kişiler tarafından yaklaşımları söyleyebilirim. Bir diğer hususta ev sahiplerinin çoğu da başka bir şehre gittiği zaman yine Couchsurfing üzerinden ev sahibi arıyorlar ve evlerde kalıyorlar. Konaklama ihtiyaçlarını bu şekilde gideriyorlar. Dolayısıyla aslında bunun bir ihtiyaç olduğunu, gezginler için ekonomik anlamda ve kültürel anlamda çok fayda sağlayan bir imkan olduğunu bildikleri için kendileri de evlerine döndükleri zaman bunu başka gezginlere açıyorlar. Dolayısıyla bir de bu anlamda aslında ev sahiplerinin çoğunun aynı zamanda gezgin olduğunu da söylemek mümkün. Bunlar
olumlu, uygulamayı amacı doğrultusuna doğru kullanan kişiler için geçerli tabii ki. Bir de her yerde olduğu gibi art niyetli kullanan, amacı dışında kullanan insanlar da var tabii ki, ama bu her yerde var ve her kullanıcının bulabileceği şekilde bir ne derler gezgin de var. Her gezginin bulabileceği bir ev sahibi de var diyebilirim. Şimdi şurada dikkat edilmesi gereken noktalarda şunu söyleyebilirim. Hani neden insanlar evini açıyorlar kısmında şu ana kadar olumlu olarak bazı unsurlara değindim. Ama tırnak içinde olumsuz, kime göre olumsuz, bana göre olumsuz olarak yorumluyorum. Kullanımlar da var. Örnek veriyorum. Elbette evini bir yabancı açıyorsun ve dolayısıyla özellikle profillere baktığımız zaman da erkek bir profilin yalnızca kadınları kabul ettiğini görebiliyoruz. Bu yine olumsuz bir şey değil. Bakabilirsiniz oradaki yorumlara. Veya profili okuduğumuz zaman zaten mesaj birazcık az çok anlaşılıyor. Yani örnek veriyorum. Aynı odada kalacağız. Başka bir odam yok. Konaklayacak kişiye ekstra bir yatak veremiyorum. Aynı yatağı paylaşabiliriz. Yatağım yeterince büyüktür gibi mesajlarla zaten profilin dolduruyor. Dolayısıyla siz de eğer onu kabul edip giderseniz, hani aynı yatağı paylaşacağınızı biliyorsunuz veya aynı odayı paylaşacağınızı biliyorsunuz. Profildeki diğer katan kişilerin yorumlarına baktığınızda çok olumlu yorum yoksa veya hiç yorum yoksa, dolayısıyla buradan birazcık uzak durmak gerekir diye düşünüyorum ben. Veya uygulama üzerinde yine bu tür profiller görebiliyoruz. İşte nudist olduğunu söyleyenler, işte ben nudist bir bireyim, evin içerisinde işte genelde kıyafetim olmadan geziyorum veya işte sadece iç çamaşırımla geziyorum diyenler var. Bazısı bunu benim evimde gelecek, konaklayacak kişilerden de aynı şeyi bekliyorum diyor vesaire. Dolayısıyla o kişide de eğer kalmak istemiyorsanız kalmayı tercih etmeyebilirsiniz, ama bunların hepsi zaten yazılı olarak orada duruyor. En önemli unsursa daha önce burada kalmış olan kişilerin yapmış oldukları yorumlar. Örnek veriyorum, bir profilde 30 tane yorum varsa ve 30'u da kadın erkek hepsi çok güzel bahsetmişse yorumların hepsini okumak lazım. Demek ki bu kişide herhangi bir sıkıntı yoktur diye düşünebilirsiniz. Ama elbette yorumlarla birlikte o kişinin kendi profilini de okumanız gerekiyor. Benim ayrıca bir tavsiyem de şu oluyor. Eğer birazcık soru işaretiniz varsa, ki ben hepsiyle yapıyorum bunu, soru işareti olsun olmasın, Türkiye'den veya eğer atıyorum Fransa'dayken bir şehre gidiyorsam, işte yaşadığım şehirden bir şey ister misin diye sorarak sohbete giriyorum. Bilmem gereken bir şey var mı, evinle ilgili kurallar var mı gibi, gerçekten gitmeden önce bana her şeyi paylaşmasını istiyorum. Ve oradaki sohbet esnasında zaten az çok o kişiyle anlaşıp anlaşamayacağınız, size vermiş olduğu cevaplar, yanıtlardan hissediyorsunuz ve gerekirse de iptal ediyorsunuz ve gitmiyorsunuz. Yani orada kimse kimseyi kabul etti diye orada gidip kalmak zorunda değilsiniz. Veya 3 geceliğine kabul etti sizi, gittiniz ama baktınız ki ortam, ev, karakter çok size uygun değil. Teşekkür ederim ama ben burada kalmak istemiyorum deyip çantanızı alıp çıkabilirsiniz. Yani gidersiniz, bir hostel bulursunuz, bir otel bulursunuz, uygulamadan başka bir kişi bulursunuz vesaire. Ben şimdiye kadar yaklaşık 10-15 kişide kaldım ve bir tanesi Türkiye'dendi, diğerleri hepsi Avrupa'daki ülkelerdendi ve hepsinde çok çok güzel deneyimlerle ayrıldım. Ve dolayısıyla da herkese tavsiye ediyorum aslında. Başka olumsuz taraflarda şunu söyleyebilirim. Yine profillere baktığımız zaman erkek olup sadece erkekleri kabul edenler de var. Bunun içerisinde tabii ki dini unsurlar da devreye giriyor olabilir. Ne bileyim, erkeğin kız arkadaşı vardır, istemiyordur. Aynı şekilde kadınlar için de bu geçerli. Kadın olup sadece kadınları kabul edenler var. Burada tabii ki hani tercih meselesi, dini bir takım unsurlar devreye girebilir vesaire. Bunlara bakmak lazım. Ama sadece erkek olup sadece kadınları kabul edenleri ayrıca bir başka başlık altında yine bakmak gerekir diye düşünüyorum. Nacizane tavsiyem bu yönde. Uygulama şu anda yıllık olarak 2 tane abonelik sunuyor. Bir tanesi normal abonelik ama sanırım şu anda 100-150 lira gibi bir şeydir, bir yıllık. Bir de uygulamaya abone olmak için onaylı hesaplar dedikleri ayrı bir, işte tik alıyorsunuz Twitter'daki gibi. Onun ücreti biraz daha fazla. Artısı ne peki o hesabı almış olmanın? O hesabı alan kişilerin kimlik kartları ve aynı zamanda bir şey daha, telefon numarasıydı sanırım, emin değilim. Onlar doğrulanmış oluyor. Dolayısıyla size evinde misafir etmek isteyen kişi, bu kişi hani kimliğini vesaire her şeyi uygulama sahiplerine vermiş. Dolayısıyla yarın öbür gün başıma bir şey gelse hak ararım vesaire gibi biraz daha güven veriyor diyebilirim. Ama ne kadar hesabınıza yıldız olursa olsun, yani tik olursa olsun, eğer siz de daha öncesinde gittiğiniz yerlerdeki insanlardan veya ağırlamış olduğunuz insanlardan veya uygulama içerisinde tanışmış olduğunuz, dışarıda sadece çay kahve içtiğiniz insanlardan olumlu yorumlarınız yoksa yine karşı taraf için çok da bir şey ifade etmiyor diyebilirim. Dolayısıyla uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız, ilk kez indirdiyseniz, birilerine istek gönderiyorsanız şunu unutmamak lazım ki siz de kendinizi ev sahibinin yerine koyun. Ev sahibi baktığı zaman sizden bir güven almak
durumunda. Yani biz oraya giden kişiler açısından şu anda hep ben konuştum. Güvenebilir miyiz, nasıl güveniriz, ama aynı şey karşıdaki ev sahibi için de geçerli. Dolayısıyla o da sizi evine alırken, hiç tanımadığı bir insanı evine alırken, evdeki tüm eşyaları onlarla paylaşırken onun için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla o da istek geldiği zaman istek gönderen kişinin profiline, daha önceki yorumlarına vesaire hepsine bakarak kabul ediyor. Onun için de uygulamayı ilk kez indirdiyseniz ve henüz bir yorumunuz yoksa tavsiyem uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızdan size yorum yapmasını istemeniz olacak. O ister istemez karşıdaki kişi açısından etkili oluyor. Çünkü size yorum yapan kişi, örnek veriyorum, ben size yorum yaptıysam benim profilime giderek de bu kişi nasıl bir kişi, hani yorum yapan kişi nasılmış gibi, ben bazen bunu da yapıyorum. Bazen tam emin olmadığım zaman karşıdaki kişilerde onun evine kalıp ona güzel yorumlarda bulunan kişilerin de profiline giderek acaba güzel yorumda bulunmuş ama bu nasıl bir insanmış diye böyle birazcık aslında stalk yapıyorum ve stalk Couchsurfing için oldukça önemli. Güven kısmı ile ilgili ve kullanım amaçları ile ilgili bunları söyleyebilirim. Ev sahibi açısından bakacak olursak da, yani eğer karşı tarafa istek gönderiyorsanız ev sahibi sizde ne görmek istiyordur diye düşündüğünüz zaman tamamen kendinizi ev sahibinin yerine koyun. Yani uygulamayı kullanıyorsunuz, evinizin uygun olduğunu söylüyorsunuz ve ben evimde insan ağırlamak istiyorum diye orada ilana çıktığınızı varsayın. Dolayısıyla size gelen mesajda siz kendiniz kendi evinizde birini ağırlarken ne görmek istiyorsanız bence o şekilde karşı tarafa da mesaj atmakta fayda var. Şunları yapabilirsiniz. Genel böyle küçük birkaç ipucu. İpucu değil de aslında benim yaptığım şey ama karşı taraf için de genelde hoşuna gidecek. Seçim sürecini, karar verme sürecini daha da kolaylaştıracak bir öneri olduğunu düşünüyorum. O da şu: profili incelediğimiz zaman karşıdaki kişinin işte kaç yaşındadır, nerelidir, hangi dilleri biliyor, hangi ülkeleri gezmiş, hepsini orada görebiliyorsunuz. Neler yapıyor? Bazı çok uzun uzun yazıyor. İşte resim yapmayı seviyorum ama aynı zamanda işte ne bileyim şu filmin, işte Harry Potter'ın hayranıyım vesaire, neyse. Ve orada eğer gerçekten ortak bir şey varsa, en basitinden Türkiye'yi gezdiğini görüyorsanız orada, ben ona yazmış olduğum mesajda merhabalar ben Nihat, kısaca kendimden bahsediyorum, yaptığım işten bahsediyorum, neden o şehre gitmek istediğimden bahsediyorum ve işte profiline gördüm Türkiye'ye gelmişsin, Türkiye ile ilgili sohbet etmek isterim ya da işte Harry Potter izliyor musun, ben de Harry Potter hayranıyım, dolayısıyla üzerine konuşmak isterim gibi onun profilini okuduğunuzu ve gerçekten bunun için de emek ayırıp, hani zaman ayırıp mesaj attığınızı göstermeniz lazım ki herkese merhaba ben evinde kalmak istiyorum deyip böyle hani otel gibi bir talepte gitmesin. Dolayısıyla bunlar önemli bence. Onun dışında da ben gerçekten şeyi söylüyorum. Tabii ki ekonomik anlamda bir yerlerde kalmak, yani hiç para vermeden bir yerde kalmak, Avrupa'da bir hostel 6-7-8 kişilik odalar şu anda 25-30 euro, 40 euro, 50 euro. Dolayısıyla çok ciddi anlamda, ekonomik anlamda seyahatinizin bütçesini etkileyecek bir şey Couchsurfing. Ama aynı zamanda inanın çok kısıtlı bir zamanda bir Couchsurfing'de kalıyorsanız, yani oradaki yeri bilen o lokal insanlarla kalmak size, atıyorum 4 günlük tek başınıza gittiğiniz, bilmediğiniz bir şehirde bir yerleri internetten bulmak, nerede yemek yenir, nerede içilir, işte nereye, hangi müzeye gidilir, nerede ne zaman hangi şeyler daha uygundur gibi onları arayıp bulmak için çok ciddi zaman harcamanız gerekiyor. Ama lokal bir insan evinde kaldığınız zaman akşam bile bir sohbette, yani 1 saat 2 saatlik sohbette, birbirinizi tanıdığınız sohbette, yemek yerken vesaire o kişilerden şehirle ilgili çok güzel ipuçları alabiliyorsunuz. Çok güzel yönlendirmeler alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ve aynı zamanda o ülkeye, o tarih, yani oranın tarihine, oranın işte gezilebilecek, görülebilecek yerlerine dair, kültürüne dair, diline dair de çok hızlı bir adaptasyon süreci veya işte çok fazla bir bilgiyle aslında oradan ayrılabiliyorsunuz. Yani 4 gün hiç yerel bir insana tanışmadan o şehri gezdiğinizi düşünün. Bir de 4 gün yerel bir insanın evinde kalarak, o insanla sohbet ederek, o insandan aldığınız fikirlerle o şehri gezerek, nerede yenir, nerede ne içilir vesaire az önce söylediğim şekilde gezdiğinizi düşünün ve 2 tane gezinizi kıyaslayın. Dolayısıyla Couchsurfing'i aslında benim en çok kullanma amaçlarımdan bir tanesi de kısa zamanda ya da orada geçirdiğim süre içerisinde en fazla verim alabilmek diye belirtebilirim. Bunlar küçük birkaç tavsiyeydi, işe yarayacağını düşündüğüm. Dolayısıyla şimdilik bunları bahsedebilirim. Şimdi ise uygulama üzerinden birazcık uygulamayı tanıtacağım. Profiller nasıl incelenir, nasıl etkinlik oluşturulur, nasıl gideceğimiz ülkede, gideceğimiz şehirdeki bir kişiye ulaşılabilir, hangi alanlarda nelere dikkat etmek gerekir, kendi profilimizi nasıl oluşturabiliriz ve nasıl nelere dikkat edebiliriz. Birazcık aslında uygulamayı ekran kaydı yaparak size aktarmaya çalışacağım. Sorularınız olursa, değinmediğim bir husus varsa da yorumlarda vesaire bana mesaj atabilirsiniz. Seve seve destek olmaya çalışırım. Şimdi uygulamayı yakından tanıyalım.